Kıymetli Haber Sesiniz kanalı seyircileri, gündemden, dünyadan, güzel ülkemiz Türkiye'den nelerden habersizsiniz sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Karadeniz'deki kapışmanın ardından beklenen hamle geldi. CNN International'ın dünyaya duyurduğu haber resmen doğrulandı ve ABD'nin Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri tarihi anları gösteren fotoğrafları internet sitesinden yayınladı. Rusya'ya res çeken Biden yönetimi ünlü B-1B Lancer bombardıman uçaklarını Norveç'e gönderdi. ABD 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden görev süresinin ilk ay dolmadan Rusya'ya res çekti ve ünlü B-1B Lancer bombardıman uçaklarını Norveç'e gönderdi. ABD'nin Avrupa Hava Kuvvetleri Teksas'taki Diez hava üssünden havalanan B-1B'lerin Norveç'teki Orland hava üssüne inerek tarihte bir ilki gerçekleştirdiğini açıkladı. Uçaklarla birlikte 200 kadar ABD askerinin de Norveç'e sevk edildiği aktarıldı. Resmi açıklamada ünlü bombardıman uçaklarının Norveç Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra NATO müttefikleriyle de tatbikatlar yapacağı belirtildi. Kuzey Kutbu'nda gerçekleşecek uçuşların muhtemel krizlere yanıt olacağı vurgulandı. B-1B'lerin Norveç'e sevk edileceğini ilk kez haberleştiren CNN, Biden'ın Rusya'ya açık bir şekilde mesaj verdiğini aktarmıştı. Uluslararası kanalın Pentagon muhabiri Barbara Starr, şimdiye kadar kutuplardaki askeri görevlerin çoğunlukla İngiltere tarafından icra edildiğini, ABD'nin Rusya'nın muhtemel saldırganlıklarına karşı hızlı yanıt vermek için harekete geçtiğini bildirdi. Kuzey Kutbu'na kuş uçuşu yaklaşık 3000 kilometre uzaklıktaki hava üssüne konuşlanacak 4 bombardıman uçağının görev bölgesi, kutup dairesi ve Rusya'nın kuzeyindeki uluslararası hava sahası. ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Barbara Barrett, Donald Trump'ın başkanlığı sürerken geçen yaz mevsiminde Rusya'nın Kuzey Kutbu'na füze sistemleri ve hava varlıkları konuşlandırdığını söylemişti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya'nın kutup dairesini askerleştirmesinden ve doğal kaynaklara ulaşıp muhtemel erişim rotalarını kapatmasından ciddi şekilde endişe duyuyor. Yer altındaki askeri tesisleri de imha edebilecek nükleer füze ve bombalar taşıma kapasitesine sahip B-1'ler ABD tarafından daha önce Kuzey Kore'ye gözdağı vermek için uçurulmuş ve söz konusu adım dünyada büyük ses getirmişti. Daha önce de birçok kez Akdeniz'den Karadeniz'e seyahat eden ABD savaş gemisi USS Donald Cook son olarak geçen ay Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçti. Donald Cook, USS Porter ve USS Laramie'ye katılmak üzere Karadeniz'e ilerledi. ABD ordusu görevin Rusya'nın giderek daha saldırgan hale gelen hamlelerine yanıt olduğunu açıkladı. Geminin Karadeniz'e açılmasından günler sonra ise neredeyse şimşek yüklü bulutlar çarpıyordu. Rus savaş uçaklarının tehlikeli manevrası gerçekleşti. ABD'nin Avrupa Donanma Kuvvetleri'nin Twitter hesabından paylaştığı görüntüde bir Su-24 Rus jetinin donanma gemilerine yaklaştığı görüldü. ABD ordusu oldukça alçaktan uçan jetin uluslararası sularda seyreden gemilerin yanından geçtiğini duyurdu. Rusya'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Washington, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ünlü bombardıman uçağı B-52'yi Karadeniz üzerinde uçurmuş ve bu sırada yine tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleşmişti. Habersiz olmuş olduğunuz şeylerden haberdar ettik sizleri. Habersizsiniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.